Evet, bugün bu güzel, küçük, minik anahtarlıklı çantalarımızın yapımını göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Yapımı oldukça basit. Malzemelerinden hemen size bahsedeyim. Ben koton ip kullandım. Krem rengi, yeşil, kırmızı ve turuncu. Elinizde hangi renkler varsa değerlendirebilirsiniz. Benim elimde bunlar olduğu için hemen kolay yoldan bunları değerlendirmek istedim. Gazdalım Baby kotonu. Bu da Alize'nin koton. Numaralarını inanın bilmiyorum. Bu da yine Alize'nin kotonu. Benim küçüğüm bunların paketleriyle oynamayı çok sevdiği için sağ olsun bütün kağıtlarımı neredeyse iplerimi kaybetti. Ben de çok zorluk çekiyorum. Ama tekrar ip siparişi verdim. Geldiğinde karşılaştıracağım. Açıklamalara yazmayı düşünüyorum kodlarını, ip kodlarını. İplerime de uygun bir numarada tığ kullandım. Evde de şöyle 2 adet anahtarlık için aparatım vardı. Onları kullandım. Umarım beğenmişsinizdir. Hazırsanız, malzemelerimiz de hazırsa başlayabiliriz. Evet, hazırsak başlayalım. Şimdi bağlama zincirimi çektim. 12 adet zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu şekilde 12 adet zincirimi çektim. Başımı doladım. 1, 2, 3.'ye ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi yanındakine sıranın sonuna kadar bütün yanındakilere sırayla yani ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde. Sıramın sonuna kadar ikili trabzanımı yapalım. Siz de yapın. Sıranın sonunda tekrar görüşelim. Evet, sıramızın sonuna geldim. Hatta sıramın sonundaki son ikili trabzanımı da yaptım. Şimdi buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. Şu son yaptığım ikili trabzanı da sayarak. Bunu birden sayıyorum. Aynı deliğe ikinciyi yapıyorum. Tekrar üçüncü. Dördüncü. Ve beşinci. Evet, dönüşümü ayarlamış oldum. Tekrar zincirimi başımı doladım. Hemen yanındakine yine ikili trabzanımı yapıyorum. Yine daha demin yaptığım gibi sırasıyla bütün ilmeklerime ikili trabzanımı yapacağım. Tabanımız olmuş olacak. Çantamız küçük, anahtarlıklı gibi olduğu için. Şimdi ben son trabzanımı yaptım. Şimdi sondan bir önceki trabzanımı yaptım. Şimdi son trabzanıma da 2 adet aynı deliğe ikili trabzanımı yapıyorum. Şu başladığım ikili trabzan var ya. Onun uç noktasına batıp netleştireyim daha iyi görün. Uç noktasına battım. Kaydırma yapıyorum. Bir zincirimi çektim ve şimdi ipimi keseceğim. Evet, ipimi kestim. Tabanımız bu şekilde. Gayet küçük. İplerimizi de şöyle hatta saklayalım. Kameramda bugün bir sıkıntı var. Kendi kendine netliğini kaybediyor. Allah Allah. Şimdi oldu galiba. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Arada böyle aksilikler yaşayabiliyorum. İpimi de şuradan geçireyim.
Tabanımızı bu şekilde yaptık. Şimdi yeşil ipimize geçeceğiz. Şu yeşil ipimizi alıp şurada görmüş olduğunuz lalelerimizin altındaki işlemi yapacağız şimdi. Evet, yeşil ipimizi aldık. Bir zincirimizi çektik. Şimdi tabanımızın herhangi bir yerinden giriyoruz. Şöyle, hatta tersinden girelim tabanımızın. Şu iç kısımda kalacak ya. Ya da tamam. Karar veremedim. Dışından mı girsem? Bu sefer dışından gireyim. Evet. Bir an aklım hep başka motiflere gidiyor. Evet, dışından herhangi bir yerinden girdim. Şimdi 2 tane zincirimi çektim. Başımı doladım. Şimdi herhangi bir yerden girdim. 4 zincirimi çektim. Başımı doladım. Aynı yere 2 kere de çektiğim ikili trabzan yapıyorum. Başımı doladım. Yanındakine değil, bir sonrakine şimdi ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Başımı doluyorum. Aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum. Başımı doladım. Yanındakine değil, bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Başımı doluyorum. Aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum. Başımı doladım. Bir boşluk bıraktım. Diğer yana ikili trabzan, 2 zincir, baş doladım. Aynı noktaya ikili trabzan. Yani ne yaptım? Bir boşluk bıraktım. Bir yandakini ikili trabzan yaptım. Başımı doladım. 2 zincir çektim. Aynı noktaya tekrar ikili trabzan yaptım. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Sonunda şurada 4 tane zincir çekmiştik ya. Hemen şöyle köşesini belirliyorum. Buradan batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Bir zincirimle sabitledim ve ipimi kesiyorum. İpi kalın ya da eli bol olanlar, şu arada çektiğimiz 2 zincir var ya, onu teke düşürebilirler. Yani böyle apaçık bir şey olmasın, marullanmış bir motif olmasın. Şuradan şu iplerimizi de temizleyelim. Sonra lalelerimize geçelim. Evet, lalelerim için ben turuncu ipi tercih ettim bu sefer. Yine şöyle herhangi bir yerden, bakın şu üçgen gibiler var ya, dikine böyle aşağıya doğru bakan değil de bu şuralara batacağız. Şimdi bir tane sabitleme zincirimi ben çektim. Şimdi herhangi birinden arasından başlayacağım. Şuradan zincirimi de geçireyim. Evet. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Buraya ipinizin kalınlığına göre, ipiniz ince ise 4 tane falan, kalınsa 3 tane yeterli olacak. İkili trabzan yapacağız. Şu iki çektiğimiz zinciri saymıyorum ilkinde. Şimdi ben bir tane yaptım. İpimin kalınlığına göre belirleyeceğim. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Benim ipim 4 taneyi karşılayacak gibi gözüküyor. Evet. Dördüncüyü yaptım. Şimdi 4 tane şu iki zincirimden sonra 4 tane ikili trabzan yaptım. Dediğim gibi ipiniz kalınsa siz 3'e düşebilirsiniz. Şu ilk çektiğim 3 tane pardon zincir var ya, onun başına batıyorum. Ve bunun içinden kaydırıyorum. Şimdi 1 2 zincir başımı doladım. Hemen bir yandakine geldim. Tekrar 4 tane ikili trabzanım yapacağım. Birinciyi yaptım. 2 3 ve 4. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine geldim, battım. Buradan kaydırmamı yaptım. 1 2. Gördüğünüz gibi lalelerim oluşmaya başladı. Başımı doladım. Hemen bir yandakine
4 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 3 ve 4. Şurayı biraz böyle bol bırakın ki kaçmasın elinizden. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine battım. İlmeğimi geçirdim. Kaydırmamı yaptım. Tekrar 2 zincir. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar lalelerimizi yapalım. Evet, son lalemi de yaptım. Son lalemi yaptıktan sonra bağlamayı göstereceğim şimdi size. İlk lalemi yaptığım yer var ya, hemen onun tepesine bir zincir çektim. Bu arada aramda bir zincir var. Normalde 2 zincir çekiyordum. Kapatırken bir zincir çekeceğim. İlk yaptığım lalemin tepesine battım. Kaydırmamı yaptım. Bir zincirimi çektim. Ve ipimi şuradan kesiyorum. Bakın gördüğünüz gibi çantam toplanmaya başladı lalelerimden sonra şu şekilde. Şimdi krem rengi ipimize geçelim. Evet, bağlama zincirimi çekiyorum. Çektim. Şimdi çantamızı şöyle elimize alalım. Şöyle bakın. Görünüşü tabanına doğru odaklarsak şöyle. Şimdi şu kenarlarda birer lalem kaldı. Şurada da birer lalem kaldı. Ortada da 3 lalem kaldı. Şimdi sap yapacağım için hani ortalı olsun, güzel dursun diye ayarlamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi ikisini de eşit olarak ayırdığımda 3 tane burada lale, 3 tane burada lale kaldı. Ortada da 3'er lalem kaldı. Ben hemen şuraya şöyle girişimi yaptım. Krem rengi ipimi de alıyorum. Şimdi 1 2 zincirimi çektim. Şimdi her lalenin arasına ikişer adet ikili trabzan yapacağım. Bir tane daha. Aralarda herhangi bir zincir çekmiyorum. Hemen diğer yana geldim. 1 ve 2. Gördüğünüz gibi. Diğer yana geliyorum. 1 ve 2. Bütün aralara bu şekilde ikili trabzanımızı yapalım. Herhangi bir zincire batmıyorum bakın. Şu aralardaki boşluklar var ya, direkt oraya giriş yapıyorum. İkili trabzanlarımı yapıyorum. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonunda tekrar kapanışını göstereceğim. Daha doğrusu üst sıraya geçmeyi göstereceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Son ikili trabzanımı da 2 adet yine yaptım. Şu ilk yaptığımın tepesine giriş yaptım, kaydırdım. Şimdi tekrar 2 zincir. Şimdi üst katta direkt ikili trabzanlar yapacağız. Hemen şu ilk zincirim var ya, tepe nokta. Oraya battım. Bir adet ikili trabzanımı yaptım. Sonra ikisinin ortasına ikili trabzanımı yaptım. Hemen şuraya ikili trabzanım. Şimdi şöyle anlatmaya çalışayım mantığını. Şuraya bir şu üçgen gibi duranın arasına bir yanına, üçgen gibinin arasına bir yanına. Bu şekilde ilerleteceğiz. Aralarda herhangi bir zincir yok. Sadece bu şekilde ikili trabzanımızı yapmış olacağız. Sıramın sonuna kadar geldim. Yine ilk yaptığım şuradaki ikili trabzanın tepesine girişim yaptım ve kaydırdım. Gördüğünüz gibi üst sıramı da şöyle bitirmiş oldum. Benim ipim biraz ince olduğu için seyreklikler oldu. Diğer ipimde farklı bir yani çantamda farklı bir ip kullanmıştım. Daha kalın oldu motifim. Bilginiz olsun. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle tabanına bakıyorum. Evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi sapımızı yapacağız. Yine ortalayarak göz kararı da yapabilirsiniz. Şuradaki lale biraz önce anlattığım. Evet. Şöyle. Bir tane daha. Hemen yan deliğine ortalamak adına bir sık iğnemi yapıyorum. Şöyle. Bakın. Şuradan baktığımda, tepeden baktığımda şuradan saplarını getireceğim. Evet. Bir tane sık iğnemi yaptığımda eşitlenmiş oluyor. Kaydırma yaptığımız için geriye gidiyor çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Çantanızın sap boyutunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hani uzun kısa olmasını isterseniz. Ben şimdi deneyerek kaç zincir çekeceğimi söyleyeceğim. 8, 9, 10, 11, 12 tane. Şöyle göz kararı bir bakalım. Şuraya geldiğinde şöyle bir sap elde edeceğim. Şöyle 13'ü deneyelim. Şöyle tutalım. 13 bu çanta için ideal. Şimdi burada ikinci lalemden başladığı için üstüm sapımın bir ucu. Buradan da ikinci lalenin üstüne denk getireceğim. Şöyle kaydırdım. Şimdi hemen bir yanına sık iğne, yanına sık iğne, yanına sık iğne. Bu sık iğneyi kaç tane yapıyorsunuz derseniz şöyle söyleyeyim. Hani herkesin el örgüsü farklı olduğu için bunun bir sayısı yok. Şöyle tuttuğunuzda yine ortaladığınızda şu çanta sapının şurasına karşısına denk gelene kadar yapabilirsiniz. Mesela ben şimdi bir yana tekrardan yapacağım. Galiba benim 2 tane daha yapmam gerekecek yani. Bir bakalım. Evet. 2. Bakıyorum denk geliyor mu? Şöyle bir bakalım. Galiba tamam. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi şöyle yine elimle düzelttiğimde bakıyorum. Tam şu deliğe denk geliyor. Bakın çantamın diğer sapı. Bakın burada hemen şurası. Buraya da girişimi yaptım. Hemen yanına bir sık iğnemi yapıyorum. Diğer çanta sapımın başına gelene kadar sık iğnelerimi yapıyorum şimdi. 2 3 4 sayıyorum ama dediğim gibi herkesin el örgüsü farklı olduğu için bir şey de demek istemiyorum açıkçası. Şimdi çantamı ilk giriş yaptığım delik var ya, oraya da girdim. Kaydırmamı yaptım. İpimi keseceğim. Bir zincir bağlama zincirini tabii çekmeyi unutmayın. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Şuradan hemen ipimizi de temizleyelim hatta. Evet, iplerimi de temizledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde çantalarımı hazırladım. Anahtarlık olarak kullanmayı düşündüm ben. Bence çok şık, çok güzel bir model. Yani her türlü alanda kullanılabilir. Anahtarlıkta kullanılabilir. Benim kızım mesela hemen Barbie bebeklerine kol çantası olarak kullandı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeden geçmezseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.